Real Madrid'in kadrosu nasıl şekilleniyor? Arda Güler hangi mevkide oynayacak? Başkan Perez ve Mourinho'nun istediği transferler hangisi? Vinicius Junior Real Madrid'de kalıyor mu? Fransa-Paraguay maçından haberler. Mbappe'den küfürlü maç sonu açıklamaları. Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha'ya hangi kulüpler talip oldu? Real Madrid'den haberler, Dünya Kupası'ndan haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Real Madrid haberleriyle başlayacağız, sonra Dünya Kupası'yla devam edeceğiz. Son dakika Jose Mourinho bir stoper transferi için bastırıyor ve Alessandro Bastoni tam da istediği profile uyuyor. AS gazetesi bu haberi yapıyor arkadaşlar. Evet, Bastoni kesinlikle savunmadaki sorunları, problemleri çözecek bir oyuncudur ama gönül isterdi ki oraya Saliba alınsın. Tüm parayı kime saklıyorlar onu da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Alessandro Bastoni transferi 60 milyon euroya tamamlanmış olabilir. AS gazetesi böyle bir iddiada bulunuyor. Bastoni gerçekten iyi bir savunma oyuncusu. Konate ile bu sezon yürümez bence. Trent Alexander-Arnold yeni sezona hazırlanıyor. Arkadaşlar, Arda Güler'i merak ediyorsanız yurt dışında tatilde kendisi. Ve Arda Güler Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılacak ilk isimlerden birisi. Fabrizio Romano, Enzo Fernandez ve Olise için Real Madrid açıklamaları farklı. Enzo Fernandez için oyuncuya ilgi duymadıklarını söylediler ve Olise için Bayern'i üzmek istemedikleri için müzakere içinde olmadıklarını belirttiler. Durumlar çok farklı. Real Madrid Olise'yi çok seviyor. Onu şimdiki zaman ya da gelecek için düşünmeye devam ediyorlar. Yani her an bu transfer yine olabilir, gerçekleşebilir. Perez bu yaz Real Madrid'in tam transfer bütçesini Olise'ye harcamayı planlıyor. Bu yüzden Enzo Fernandez anlaşmasından çekildiler. Tüm parayı Olise'ye harcamak istiyorlar. Böyle de bir haber var arkadaşlar. Yani Enzo Fernandez gereğinden pahalı bir oyuncu. 138 milyon euro falan deniliyor. Bütün parayı Olise'de kullanacaklar. Olise için de 220 milyon eurolara kadar çıkacaklar. Brahim Diaz'dan açıklama var. Jose Mourinho ile çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyım diyor. Peki Mourinho seninle çalışmak için heyecanlı mı acaba? Onu bilmiyorum. Yani Brahim Diaz bir türlü böyle bir prime'ını açamadı. Garip yani. Tabii yaşı da genç sayılır arkadaşlar. Yani böyle gelecek vaadi böyle garip geliyor bana oyuncunun ya. Son dakika Real Madrid Jose Mourinho'nun Mbappe, Vinicius Junior ve Bellingham'ı birlikte çalıştıracağına tam güvenli. Real Madrid bu konuda Mourinho'ya inanıyor. Real Madrid Mourinho'nun bu oyuncular arasındaki en iyi bağlantıyı ortaya çıkaracağını düşünüyor arkadaşlar. Marca gazetesi de bu haberi yapıyor. Doğrulandı. Real Madrid ve Vinicius Junior Dünya Kupası'ndan sonra sözleşme yenileme konusunda görüşecekler. Her iki tarafta birlikte devam etmek istese de durum neredeyse bir yıl boyunca tamamen beklemede kalmıştı ve hiçbir büyük ilerleme sağlanmamıştı. Dünya Kupası'ndan sonra oturup konuşulacak. İki tarafta olumlu şekilde düşünüyor arkadaşlar. Marca gazetesinin haberi yine. Real Madrid artık oyuncuları satmaya tamamen odaklanmış durumda. Nico Paz'ı sattılar ve birkaç tane de altyapıdan oyuncu sattılar. Kadro küçülene kadar hiçbir transfer yapılmayacak. Marca gazetesinin haberi. Çünkü oyuncu satmadan oyuncu alması imkansız şu an Real Madrid'in. Bakalım kimler ayrılacak takımdan. Real Madrid bu yaz başka bir orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamayacak. Orta saha olduğu gibi kalacak. Bernardo Silva imzanın ta kendisi diyor AS gazetesi. Evet, orta sahaya yeni bir transfer olmaması aslında bizim açımızdan çok iyi. Çünkü Arda Güler'e fazla bir rakip olmamış olacak. Bence Arda Güler Bernardo Silva'dan daha iyi bir futbolcu. Anlık olarak daha iyi bir futbolcu. Ama yan yana da oynayabilirler tabii ki de. Evet, Mourinho'nun şu anki anlık transferlerle beraber aklındaki kadro. Forvet'te Mbappe, sağ kanat forvette Arda Güler yazılmış. Sol kanat forvet Vinicius Junior, 10 numara pozisyonda Bellingham. Bernardo Silva ve Valverde 6 numarada. Peki Tchouaméni ne olacak? Orası muamma. Büyük ihtimalle Valverde ile Tchouaméni oynar. Bernardo Silva hamle oyuncusu olur bence. Cucurella sol bek, alınırsa Bastoni ve Konate stoper tandemi ve sağ bek Denzel Dumfries. Bu arada Dumfries de hala açıklanmadı. Kalede tabii ki de Courtois olacak. Mourinho'nun böyle bir ilk 11'i olur mu sizce arkadaşlar? Ve bu ilk 11 sizce bir şeyler yapabilir mi? Olise alınırsa Arda nereye gider? Onu da bir yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Dünya Kupası haberlerine geçmeden önce videoya like attıktan sonra kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Fransa-Paraguay maçının oynanacağı stadyumun sıcaklığı 60 dereceydi arkadaşlar. İnanılmaz sıcaktı. Hava sıcaktı, maç çok sıcaktı. Çok gergin bir maç oldu. Mbappe'den de garip açıklamalar geldi arkadaşlar. Hepsine bakacağız. Fransa'ya karşı Paraguay'ın antrenör ekibi Simeone ve Arteta'nın o Harambol isimli oyun taktiği,
oyun şeması arkadaşlar. İnanılmaz kapandılar. Ama bu duvarı sadece Fransa yıkabilirdi sanırım. Fransa bu duvarı yıktı penaltıyla da olsa. Fransa'yı delirtmek için her şeyi yaptılar. Vurdular, bağırdılar, kavga ettiler. Ama kaçınılmaz son geldi. Duvar yıkıldı. Paraguay veda etti. Vallahi ben mutlu oldum arkadaşlar. Yani bu kadar futbol oynamamak için turnuvaya gelen bir takımın burada olmaması gerekiyor. Ben futbol izlemek istiyorum gerçekten. Kudurtucu bir tarzı var Mbappe'nin arkadaşlar. Bayağı üstüne gittiler. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama ben Mbappe'ye yapılmasına bile gıcık oldum artık. Yani o kadar Paraguay'ı sevmiyorum ki artık. Garip geldi bana. Paraguaylılar Mbappe'yi sinirlendirmek için ellerinden geleni yaptı. Attığı her adımda Paraguaylıların yüzüne kahkaha attı. Gol attı, tribünleri kızdırdı. Maç bitti. Kaleci Hili dikkate bile almadı. Galarza'nın dolduruşlarını umursamadığı Mbappe bu akşamdan büyük keyif aldı diyor arkadaşlar. Bence kendisi de biraz sinirlendi, öyle güldüğüne bakmayın ama onun da mentali bayağı bir kuvvetli. Çünkü Real Madrid'de de böyle ıslıklara falan gülümseyerek karşılık veriyordu. Ama kendi taraftarının seni eleştirmesi, ıslıklaması kötü bir durum. Burada tabii ki de farklı bir durum var. Evet, Mbappe'nin açıklamaları. Bizim burada smoking giyerek oynayacağımızı zannettiler. Bu kirli futbolu oynamayı da biliriz. Hatta bu alanda bile onlardan iyi oynarız diyor Mbappe. Ellerimizin kirlenmesi gerekirse o elleri kirletiriz diyor arkadaşlar. Mbappe böyle sert sert konuşuyor. Paraguay futbol oynamaya gelmedi. Biz ise futbolun nasıl oynandığını gösterdik. Bize saldırmaya çalıştılar. Ama onları kendi silahıyla vuran biz olduk. Bize S nokta git deseler biz de onlara o şekilde deriz diyor. Mbappe Paraguaylı bir oyuncunun annesine küfür etmiş herhalde. Öyle de bir maç içinde görüntü var. Mbappe şimdi Fas maçına odaklanacağız diyor. Fas'la eşleşiyorlar. Sizce Fas mı kazanır, Fransa mı kazanır? Yorumlar kısmına bir yazın. Dechamps'tan açıklama geldi. 2018'de hatırlıyorum, Uruguay'a karşı Mbappe'yi oyundan aldım çünkü onu parçalayacaklardı. Bugün maçın sonunda en güçlü iki adamımdan onu benim için korumalarını istedim çünkü oyuncularımı kaybetmek istemiyorum diyor. Orlando Hill Paraguay-Fransa maçının adamı seçiliyor. Mbappe de kalecinin elini sıkmadı. Fransa-Paraguay maçı nasıl hissettiriyordu? Aynen bu şekilde hissettiriyordu arkadaşlar. Yani garip bir takım, iyi ki de elendiler ya. Bir şey değil mi? Biz Paraguay'a karşı falan yine iyi şut falan çekmişiz ya. Yani kaybettik ama dağa taşa da vursak şut çektik. ESPN yazıyor. Fransa'ya penaltı verildikten sonra Paraguay oyuncuları Dembele'yi korkutmaya çalıştı ve hatta onun kullanacağını düşünerek penaltı noktasını böyle arkadaşlar ayaklarıyla oraya zarar vermeye çalıştılar. Ama Dembele topu Mbappe'ye paslayıp onun gol atmasını sağladı. Üstündeki baskıyı aldı. Zaten son zamanlarda tüm oyuncular bu şekilde yapıyor. Hatta Arda Güler de bunu yapmıştı. Vinicius Junior'ın penaltı kullanmasından önce. Dünya Kupası'nda 19 maç 19 gol. İnanılmaz performans. 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile golleri eşitledi. Tüm zamanlar gol krallığında farkı 1'e indiriyor, Messi ile arasındaki farkı. Mbappe orada yine goller atmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nın en iyi ikili grupları: Mbappe, Olise, Ödegaard, Haaland, Lionel Messi ve maçın hakemleri diye böyle bir paylaşım yapılmış. Gustavo Alfaro, Doué'nin yerde kaldığı pozisyonda kendisine attı diyor. Abi VAR'a gitmiş. Karar VAR'dan penaltı olarak çıkmış. Adamlar hala itiraz ediyordu. Paraguay'ın 4 numarası. Eski Paraguay kalecisi Kluivert. Biz 1998 yılında Fransa ile karşılaşmıştık. Şimdi de Paraguay Afrika ile maç yapacak diyor arkadaşlar. Evet, çok Fransız yok herhalde ya bu kadroda. Bir tek Rabiot var. Pau Cubarsí, Portekiz maçından sonra Cristiano Ronaldo ile forma değiştirmek istiyorum. Ama eminim onun için bir kuyruk olacaktır diyor oyuncu. Kanada Teknik Direktörü Hesse, taraftarlarımız için maçı kazanmak adına sonuna kadar kovalayan, savunma futbolu oynamayan bir takımı desteklemek ne büyük bir ayrıcalık. Fas'ın yerinde olmaktansa bizim yerimizde olmayı tercih ederdim. Fas ne kadar iyi bir takım olursa olsun ben yine de bizim konumumuzda olmayı yeğlerim diyor arkadaşlar. Kazanırsan seni hatırlarlar. Evet, benim 2 keçim diyorlar arkadaşlar. Yani bazen İkinci olsanız da kaybetseniz de damga vurursunuz ve bu çok nadir olur. Wozniak ve bizim milli gururumuz da orada arkadaşlar. Ona benzetmişler. Wozniak gerçekten bekledi ve sonunda ünlü oldu arkadaşlar. Wozniak'ın Instagram ailesi, Instagram takipçi sayısı artık kendi ülkesinin nüfusunun 40 katı. Yeşilburun adalarının nüfusu 500 bin. Wozniak da 25 milyon takipçiye falan ulaştı bu arada. 2012'de sokak futbolunda kalecilik yapıyor. 2026'da Messi'nin şutlarını çıkarıyor, Dünya Kupası'na damga vuruyor. Her şey şimdi anlam kazandı. Evet,
Gerçekten Buffon'a benziyor yüz hatları arkadaşlar. Ulan yoksa reenkarnasyon diyeceğim ama Buffon'la aynı yaşta herhalde yani bu da. Yeşilburun adaları Wozniak'yı bekliyor. Evet, Yeşilburun adalarında Wozniak için böyle bir grafiti yapılmış, gerçekten hak etti. Bu ülkenin en çok tanınan ismi Wozniak olabilir. Brezilya nerede? Orayı gösteriyor çocuk. Fransa nerede? Haritadan gösteriyor. Peki Yeşilburun adaları nerede diyor? Kalbimizde diyor. Gerçekten bizim bile sevgimizi kazandılar ya. Milan Wozniak'yı 2 yıl için transfer etmek istiyor. Onun en iyi kalecilerden biri olduğunu düşünüyorlar. Chelsea ve Inter Miami de istiyor. Gerçekten seviniyorum böyle bir şey olduğu için. 40 yaşına kadar beklemiş, 38-39 yaşına kadar beklemiş. Şimdi artık şansı dönsün. 1-2 yılda olsa Avrupa'nın en yüksek seviyelerinde top oynasın. Arjantin resmi hesabının paylaşımı hak edene saygı diyor. Messi ile ikisini yan yana koyuyorlar. Jürgen Klopp Liverpool'da çalışırken 1 yıl daha görev alacak enerjim yoktu. Şimdi ise tamamen şarj oldum, hazırım diyor Almanya milli takımının yeni hocası. Brahim Diaz bir Dünya Kupası'nda 4 asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu. O da yeni bir rekor. Sidney Lopez Cabral. Trabzon harika bir kulüp ve harika taraftara sahip. Trabzonspor'da sezona başlamayı dört gözle bekliyorum diyor. Serdar Dursun, Victor Osimhen Barcelona'da oynayamaz. Çünkü temiz bir tekniği yok diyor. Kraldan açıklama gelmiş. Ne dersiniz? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsan çok sevinirim. Yorumlarında yorumlar kısmına bekliyorum. Hepsine kalp atıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.